yaptırdı. Bir aydan fazla oldu Onur Akay'la yayın yapmayalı ve Onur Akay tatilden döndü dostlar. Huzurlarınızdayız. Hoş geldin sevgili Onur. Hoş bulduk Bilal abicim. Seni özlemişim. Bütün izleyenlerini çok özlemişim. Çok keyifli benim için bu dakikalar. Gerçekten. Ön konuşmada da biraz böyle özlediğimiz için kaç dakika? 10 dakika gecikmeli girdik. Sohbet ettik biraz. Evet. Evet, evet. Onur Akay'la biraz sohbet ettik. Sohbette yaptığımız konuşmaları yayınlasak aslında yer yerinden oynar. Ancak yayın içinde de yine benzer şeyler konuşacağız. Sizleri ilginç bir yayın bekliyor arkadaşlar. Tabii Bana, tabii. Çok güzel konular yine hazırlamış Bilal Özcan. Türkiye'nin en değerli magazin gazetecilerinden zaten. Tatile gittiğim her bölgede, her ilde Bilal abicim sana selamlar gönderdi herkes. canım, Yayınlarımızı her yerden izliyorlar. canım ne güzel, ne güzel. Lale Arzu özel abonem, hoş geldiniz Lale Hanım. Peki nasıl geçti tatilin? Dinlenebildin mi? Tabii dinlendim Bilal abicim. Akşamları da böyle vakit buldukça işte tatilin yanı sıra 1,5 yıldır uğraştım romanla ilgilendim. Onun finalindeydim zaten. Artık bir türlü bitiremiyordum. Bu köpek saldırısı sonrası ara verince romanın havasından çıkınca insan geri dönüşte zorlanıyor. Neyse tatilde birden tekrar içine girdim. Bitirdim. Şimdi basım aşamasında. İşte kuzenlerimizle gezdik. Çok güzel yerlere Antalya, Alanya, Side, Çeşme, Marmaris birçok yere gittik. Böyle çok eğlenceli vakitler geçirdik. Biz kuzenlerle böyle kardeş gibiyizdir. Ne güzel, ne güzel. Evet. Yunan adalarına geçebildiniz mi? Oraya daha henüz geçmedik ama Ağustos'ta planımız var. Öyle Evet. mi? Sirtaki yapacaksın bu yaz yine illa. Bizimkiler geçti de ben geçemedim. Ben bu yayın eviyle görüşme nedeniyle İstanbul'a gittim. Hı, Ama Ağustos'a yeniden gideceğiz. Tabii Ayvalık Cunda Adası'na gittik ama orası da oraya yakın zaten. evet, Geceleri çok güzel olur Cunda'nın. Ee, doğru. Cunda Adası'nı da biliriz, evet. Ve Onur Akay geri gelecek şimdi. Evet, Onur Akay geri geldi. Onur, duyuyorsun değil mi sesimi? Sevgili Onur Akay, nazar değdi. İstersen yeniden bağlan. Flavia Rocha geldi. Brezilya'dan özel abonem. Flavia, hoş geldin. Flavia Rocha ile tanış Onur Akay. Brezilya'dan. Ee, Onur, sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesimi duyuyor musun? Onur'da görüntü de yok galiba. Onur, kapat, yeniden gel. Onur, duyuyor musun beni? Ben seni duymuyorum. Onur, kapat, yeniden gel. Yeniden gel Onur. Yeniden gel, yeniden gel. Yeniden gel. Evet, Onur Akay bir teknik problem yaşıyor. Yeniden gel. Evet, Onur Akay gelene kadar dostlar, yayınımızdan söz edeyim size. Bana çok sordunuz. Onur Akay ne zaman canlı yayına gelecek? Afra ve Mert'le ilgili ona sorular biriktirdiniz. Evet, Onur'u alıyorum şu anda yayına. Arzu Hanım, görüntü var, ses yok. Geldi Onur Akay. Onur. Geliyor sesiniz Bilal abicim. Benim geliyor mu? Geliyor, çok güzel geliyor. Onur Akay'a sorular Bugün burada hazırladım ben. çok şiddetli bir rüzgar var. Öyle mi? Acaba internetimi etkiliyor? Orman yangınları da etkilemiş. Altınoluk'ta yangın var. İnşallah çabuk kontrol altına alınır. İnşallah, inşallah. İnşallah. Teknik problemler ne yazık ki yaşanıyor zaman zaman ama şu anda yayınımız kaliteli. Onur Akay'a sorular hazırladım. Afra ve Mert'i ortak projede görebilecek miyiz mesela? Onur Akay
bu konuları çok yakından takip ediyor. Geçen sene böyle bir çalışma söz konusuydu. Bu seneye ertelenmişti. Bunu soracağım Onur Akay'a. Poyraz'da görülmesi Evet, yeni ulaştığım bilgilere göre bazı aman söyleme. değişiklikler Şimdi var Bilal söyleme. abicim. Evet, Konuşacağız. konuşacağız. Biraz sonra konuşalım. Poyraz'da görülmesinin Pera dizisinin PR'ı olduğu iddiası var. Bu konuyu Onur Akay'a soracağız. Afra ve Poyraz'la ilgili başka sorularımız da var. Mert Ramazan Demir'le ilgili en son duyumları anlatacak bize. Afra ile ilgili en son duyumları anlatacak Onur Akay. Onurcuğum, dolu dolu geldiğini biliyorum. Evet Bilal abicim, özledim de. Ben sahneye ara verince sahneyi özlerdim. Magazin yorumculuğunu da özlüyorum artık. Sen beni bu konuya teşvik ettin. İlk canlı yayına konuk edensin. Ve seninle alıştım. Çok da keyif alıyorum. Ve senin gibi usta bir gazeteciyle yapmak da ayrı bir, benim için ayrı bir onur. Çok teşekkür ederim. Mert'in yeni sevgilisi kim diye bir soru geldi. Konuşacağız her şeyi arkadaşlar. Lidya geldi Fransa'dan yayınımıza ve Lidya sana selam verdi. Hoş geldin Onur dedi. Afram dedi. Lidya biliyorsun koyu bir Afram fanı, özel abonem ve seni görür Tabii görmez tanıyorum. tanıyorsun. E, seni görür görmez Lidya bak el sallıyor. Caner teşekkür ederim. Benden de selamlar, sevgiler. Lidya'ya. Banu Kavaş merhaba nasılsın? Moderatörlerim Servin işi sağlam da burada. Peki dostlar hadi başlayalım. Onur Akay burada, evet. Onur Akay burada. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ya ben estetiğe karşıyım. Beni bilen arkadaşlar bilirler. Estetik operasyonlara karşıyım. Sağlık için, sağlık açısından olmadıkça estetik operasyon yapılmasını destek vermiyorum. Kim olursa olsun. Ben buna karşıyım. Onur Akay geldi, tekrar geldi. Maalesef Onur sesin geliyor. Dönüşüyor zaman zaman Bilal abicim. İnternet çok iyi görünüyor ama Şu anda geliyor sesin. Evet, 30 yaşındaki Meksikalı fenomen estetik operasyon geçirdikten çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Meksika çalkalanıyor. Estetik operasyon sonrası komplikasyon geliştiği vücudunda ameliyat sonrası her şeyin alt üst olduğu ve cihazlara bağlandığı halde, yoğun bakıma kaldırıldığı halde kurtarılamadığı 30 yaşında bir çocuk annesi, 6 yaşında kız çocuğu olan bir kadın. Ne diyorsun Onur Akay? Estetik operasyonlarının bu tehlikesi konusunda. evet. Türkiye'de de zaman zaman bu şekilde duyuyoruz. Haberlerde olsun. Çok farklı sorunlar yaşayan kişiler. Yine bir son zamanlarda da bir fenomen de yine sorunlar yaşadı sanırım. Tabii Haberlerde gördüm. Danla Bilic Evet. 7. düzeltme ameliyatı oldu. Değil mi? İşte Evet. yani bu sosyal medyanın bu mükemmel görünüm dayatması sorgulatan bir şeyler işte. Yani herkes aynı görünüme sahip, filtreler işte. Filtre yapıp normalde öyle olmayınca estetiğe başvuruyorlar. Çok çok yanlış. Bütün gençler çok küçük yaşlara düştü bu. İşte bak, bunların örnek olması lazım. Çok gereksiz buluyorum erken yaşta. Belli bir yaşta olur yani, ama çok daha dikkatli olmak lazım doktor seçiminde olsun. Her insan her şeye de uygun olmayabiliyor sağlık açısından. Bazı işte estetik yerleri hemen ameliyata alabiliyor. Çok araştırmaları lazım bu konuyu.
Kolay Evet. iş değil. Yani bir burun ameliyatında bile yıllarca neler yaşayan arkadaşlarımız oldu. Burnu düştü. Seneler önce Aa, daha böyle sosyal ya, medya yokken bile düşüyordu yani. Bütün estetik yaptıranlar aynı şeyleri yaşadı. yani estetik sonuçta narkoz alıyorsun ve vücudun uyutuluyor ve vücudun komplikasyon yapma e, riskiyle de karşı karşıya. Çünkü ısı değişiyor, Tabii. vücudun kan akışı değişiyor, e, oksijen girişi değişiyor, oksijen seviyesi değişiyor, nabız değişiyor, vücudundaki organların tepkisi değişik olabilir. Düşünüldüğü gibi olmayabilir ki Adriana Garcia'nın başına gelen ne yazık ki e, olumsuz olay onu hayattan koparmış ve çok kısa sürede yoğun bakımda İşte Kuşum hayata. Aydın örneği de var Bilal abi. Kuşum Aydın yüzü ne hallere geldi, neler yaşadı yani yıllarca. Ya Kuşum Aydın da şarkıcı, televizyon programcısı. Kuşum Aydın da estetik operasyonlardan sonra bir türlü istediği neticeyi alamadı. Defalarca düzeltme operasyonu geçirdi. En son bundan 4 ay evvel yine. Ee, Yani o ekranda çok güzel görünenler estetik yaptırmış sanatçı arkadaşlarımızın da yakından öyle yani öyle durmuyor. Çok farklı. Estetik yaptıranın mutlaka deforme oluyor. Belli bir süre sonra estetik bozuluyor Bilal abicim. Ömür boyu kalıcı bir şey değil. Sürekli yenilenmesi gerekiyor. Ameliyat oldukça daha da bozuyor. İşte yani küçük dokunuşlar ve cilt bakımı önemli. Cildi hep temizlemek önemli. Kremleri genç yaştan itibaren kullanmak önemli. Yani annem mesela 75 yaşında, maşallah yani nazar değmesin. maşallah. 20 yıl genç duruyor çünkü hiç kremlerini eksik etmedi. Makyajını silmeden yatmaz. Maşallah anneni ben gördüm. Son derece 50 yaşında falan gösteriyor. 75 dedin, şu anda şaşırdım ben. Şaşırdım. Düzenli bakım, düzenli bakım yapılırsa hemen kremi sürer sürmez etki almazsınız. 10 sene 20 sene sonra o size 10 yaş gençleştiriyor. Ben de annemi örnek aldığım için biraz kremlerimiz fazla. Çok güzel. Tabii bu beslenmeyle de ilgili. Ee, Tabii. bu beslenme de Genetik de, çok genetik de var. Biraz genetik de öyle. İşte genetik var. Pekkan kardeşlerde olduğu gibi. Evet, konuya geçeceğiz şimdi birazdan. Ama demin söylediğin şu söz o kadar önemli ki bunu içeriden bir insan söylüyor. Arkadaşlar, ünlüler dünyasından bir insan söylüyor, Onur Akay. Ünlülerle zaman zaman bir araya gelen bir kişi söylüyor. Onları yakından gören bir insan olarak söylüyor. Onur Akay dedi ki bu estetik operasyonlara rağmen ünlüler öyle sanıldığı gibi değil dışarıdan bakınca, ciltleri, yüzleri dedi. Evet, estetik operasyon geçiriyor ünlü. Mesela selfie yaparken bir de işte uygulamayla da yüzüne böyle bir şey yapıyor, şop yapıyor. O estetik operasyon geçirmişsin halbuki. İstediğin, sözüm ona istediğin yüze kavuşmuşsun. Yok, değil. Bir şop yapıyor. Zaten bir de makyaj var yüzünde. Ama Tabii bir de makyaj var. yine de bazılarını yakından gördüğünüz zaman şaşırıyorsunuz. Ya bu kadın ne Tabii olmuş tabii. böyle diyorsunuz. Ee, Kolay kolay makyajsız çıkmayanlar var ama cenazelerde mesela Allah korusun işte bir sanatçı dostumuzu kaybedince birçok sanatçı cenazede bir araya geliyor. Orada işte görünce şaşırıyorsun. Şaşırıyorsun, doğru söylüyorsun. Çok makyaj da yapıp gözlükle kapatıyorlar ama yine de anlaşılıyor her şey. Evet, ve bizim çok Yani sevdiğimiz, bazılarının kafası boynuna takılmış gibi duruyor. Öyle ilginç ki. enteresan.
Şimdi isim vermiyorum tabii de benim korktuğum kişiler bile oldu. Hadi ver bakalım. Yani Hadi vermez. Vermez. Peki ve bizim çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz, her yayında konuştuğumuz güzel bir oyuncu da ne yazık ki estetik operasyon yaptırdı. Evet, şimdilik, yaramış görünüyor operasyon. Yüzünde istediği gibi değişiklikler gerçekleşmiş gibi görünüyor. İnşallah, eee, ters tepmez, sarkma, kusma olmaz. Biliyorsun estetik operasyonla burnunu küçültüyor mesela insan. Burnunun ucu düşüyor belli bir süre sonra. 1 sene, 1,5 sene sonra. Hadi bir tabii. operasyonda tekrar kaldırıyorlar filan. Eee, Afra Saraçoğlu'nun estetik operasyon geçirmiş olmasıyla ilgili ne diyorsun? Yüzünde değişiklikler yaptırdı Afra Saraçoğlu iddialara göre. Bilal abicim sen ilk defa fark etmiştin. Göğüs estetiği de var yeni. Göğüs estetiği de var, evet. Yani yeni değil de biraz olmuş, zaman olmuş. Evet, evet. Bu çevrenin etkisi tabii. Çevresindeki insanlar, Tabii, menajer, kız arkadaşları, çalıştığı firmalar, mesela atıyorum Bulgari ile çalışıyor, mücevher firması. Bulgari'nin işte şeyi diyelim ki iletişim direktörü kadın diyor ki ya da işte CEO yardımcısı kadın diyor ki Afra diyor her şey var çok güzel kadınsın diyor. Ama bizim markayla çalıştığın için bütün dünya basını seni fotoğraflayacak diyor. Gel diyor şu çeneni biraz böyle sivrit diyor. Öyle bir moda var şimdi biliyorsun. Şu elmacık tabii. kemikleri çıksın ortaya diyor. Çok güzel kadınsın ama diyor elmacık kemikleri ortaya çıkınca moda sen bilirsin yine diyor filan. Yani böyle şeyler çok oluyor. Çok oluyor. Oluyor. Yani ama oyuncuların daha dikkatli olması lazım. Ondan sonra mimiklerini kaybederek eski performansını veremeyen de oyuncular var Türkiye'de bu estetik yüzünden. Aynen, aynen. Eskiden Onur Akay sen de bilirsin. Bundan 10 sene evveline kadar yapım şirketleri estetikli oyuncuları oynatmazlardı, elerlerdi. Kasta Tabii. almazlardı, dik almazlardı. Şimdi yapımcılar tavsiye ediyor, yönetmenler tavsiye ediyor estetik yaptır diye. Peki, İşte Onur sosyal medyada her şey değişti. Dizilerde de estetikli kişiler de artık aranır oldu. Bilal abicim öyle roller, öyle şatafatlı işte hayatlar göz önüne verilince işte bir yasak elma vardı mesela. Onu oradaki e, senaryoyu düşünün. ya, Onur Akay gitti, onun sesi gitti. Gözü olanın nazar değdirenin gözü çıksın. Onur Akay 1,5 ay sonra canlı yayında ama ikide bir Akay yayından gidiyor. Kimin nazarı değdi bilmiyorum. Onur Akay gel. Onur Akay'ı çağırıyoruz. Onur Akay'ı bekliyoruz. Elif Nur Çetin yetiştim diyor. Elif Nur Çetin evet Onur Akay geldi. Sevgili Onur Akay'ın evine 30-40 kilometre mesafede orman yangınları var. Allah korusun. Onur Akay'ın evinin 30-40 kilometre mesafede orman yangınları var diyorum. Altınoluk kaç kilometre sana? Daha mı fazla? Daha bile yakın Yakın Bilal mı? abicim. Yani 20 kilometre ancak 10-15 dakika. Biraz sonra konuşacağız. Çok fena orman yangınları var. Altınoluk'ta da Türkiye'nin başka yerlerinde de biraz sonra konuşacağız. Avrupa'daki orman yangınlarına da değineceğiz. Allah korusun hem insanları hem o hayvancıkları hepsini konuşacağız. Peki estetikle ilgili şu noktayı koyalım o zaman. Ee, Selin Şekerci oyuncu ben beğeniyorum oyunculuğunu Selin Şekerci'nin. Bir anısını anlattı. Vefat eden bir yapımcı bana gözlerin çok büyük, sana başrol veremem. Gözlerini yanlardan biraz küçültürsek mi? Ben oyuncularıma estetik yaptırıyorum zaman zaman dedi.
O da kabul etmemiş. Öyle bir şey kabul edemezdim diyor. Düşünsene. Vefat eden bir yapımcı. Hadi bakalım. Herkese soruyorum. Bu yapımcı kim olabilir? Vefat eden yakın zamanda yapımcı. Vefat eden yapımcı. Evet. Benimki de bir tahmin olacak. Ben de tahminde bulunacağım. Vefat eden yapımcı demiş ki Selin Şekerci'ye gözlerin çok büyük. Ameliyat ettirsek küçülsek mi gözlerini? Ya görüyor musun ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey. Müzik yapımcısı mı demiş? Bu dizi ve sinema filmi yapımcısı. Evet. Çok ünlü ya, çok ünlü. Çok ünlü, çok ünlü. Vefat eden bir kişi var. Çok ünlü. Yakın zamanda. Ben de düşünüyorum, bir kişiyi hatırlıyorum ama çıkaramadım ismini. Osman Yağmur. Osman Yok, çok eski o ama. Sınav. Osman Yağmur. Sınav. Osman Sınav iki sene oldu değil mi vefat edeli? Olabilir. Ama tabii o zaten eski Türk filmlerinde onun bir kendine has tarzı vardı Osman Sınav'ın. O dememiştir. Mümkün değil. Başka tahminde bulunan var mı arkadaşlar? Erol Köse diyor. Erol Köse değil. Erol Köse. O müzik yapımcısı olabilir mi? Filiz Akın'ın oğlunun babası. Bravo. Caner bravo. Evet, sana da bravo Onur Akay. Türker Ben de ismini çıkaramadım. Caner'de yazmış. Evet. Onu düşünüyorum. Bunu söylese bu cesareti, bu fütursuzluk diyeceğim ben buna. Kusura bakmasın. Allah rahmet eylesin. Bu cesaret değil. Bu başka bir şey. Bir insana gözlerini küçültelim estetikte. Ne o? Alt tarafı dizide oynayacak. Ya dizide bölüm başı sen o adama, o kadına 30 milyon, 40 milyon lira mı vereceksin? Onu gözlerini küçültelim diye ameliyata yolluyorsun. Böyle bir fütursuzluk var mı ya? Daha başka bir şey demiyorum. Adamcağız rahmetli olmuş ama böyleydi bazıları. O kadar ki tabii. Türker İnanoğlu çok değişik biriydi. Çok affedersin. Kendilerini kral zannediyordu bunlar. Bu bir, Fahrettin Aslan 2, Şükrü Balcı 3, İstanbul'u yönetenler, Emniyet Müdürü Şükrü Balcı. Bunlar kendilerini kral. Hürriyet gazetesinin kurucusu Türker İnanoğlu bir arada birçok şeyler yaparlardı. Her şey ellerindeydi Bilal abicim. Simavi, Hürriyet'in patronu. Bunlar hepsi tabii. Türkiye'nin kralı zannediyorlardı. Hükümette bakan değiştirtebiliyorlardı bunlar. Diledikleri insanı bakan atatabiliyorlardı. O zamanki Türkiye'de her şey Allah'lıktı. Neyse canım, ben sana veriyorum sözü şimdi. Sözünü kestim. Türker İnanoğlu, Bilal abicim, 1997 yılında ben de çok o zaman müzik eğlence programları çok fazla televizyonlarda. Sürekli çıkıyoruz, sabah, akşam, gece program. Onur Akay, yangın mı yaklaşıyor sana? Dumanlar mı etkiliyor acaba? Allah korusun. Altınoluk yanıyor. Duyuyor musun? Duyuyor musun sevgili Onur Akay? Yayında Onur Akay. Onur Akay'la biraz sonra sorduğunuz sorularla ilgili Onur Akay'ın söyleyecek çok merak ediyorum. Elif diyor ki bazı yapımcılar haddini aşıyor diyor. Elif, çok kibarca konuşuyorsun sen de. Haklısın. Haklısın. Onur Akay'ı alıyorum yayına yeniden arkadaşlar. Geliyor Onur, sana telefon geliyor. Telefonu uçak moduna alsana. Bilal abicim, acaba ondan mı oluyordur? Ondan oluyor. Telefonu. Peki uçak moduna alınca internet kapanmaz mı? Bir dakika. iPhone mu senin telefonun? Şu andaki Samsung. Anladım. Bendeki mesela Odak diye bir yer var. Rahatsız et modu var. Rahatsız etme modu var senin telefonda. Oraya bastım, telefon gelse de çalmaz. Telefon çalınca uçuyor diyor. Doğru söylüyor. Peki. Belki de. Hiç bu kadar da arayan olmazdı bu saatlerde. İnternetle alakası yok diyor Caner. Kapatayım o zaman.
İşte Bilal abicim, sesim Ben duyulmadı biliyorum. herhalde biraz önce, değil mi? Duyulmadı. Türker İnanoğlu kısmı duyuldu. Wi-Fi'den bağlan diyor Caner. Evet, Wi-Fi'den bağlan diyor. Peki, sevgili Onur Akay, Oradan biraz sonra bağlayayım. sana Afra ile Mert'in ortak proje konusunu soracağım. Bunu ilk sen söyledin. 1,5 sene evvel ilk sen duyurdun bunu. Bu konudaki e, bir yenilik var mı? Onu soracağım. Poyraz'la görüşmesinin Pera projesiyle, Pera'nın yayınıyla ilgili bir PR çalışması olduğuna dair İpek Canbulat da pek çok kişi de bu fikirde. Lydia Dupuy Fransa'dan özel abonem, o da bu fikirde. Bu konuda sen ne diyorsun? Onu da soracağım. Şu anda da soru yağıyor. Onları da sana soracağım. Bu konudaki düşünceni soracağım. Ama ondan önce Evet. e, Ajda Pekkan'ın senin çok sevdiğini biliyorum. Semiramis Pekkan'ı da çok sevdiğini biliyorum. Ajda 80 yaşında, Semiramis 77 yaşında. Nasıl bu kadar güzeller, nasıl bu kadar diriler? Bu konuyu hakikaten herkes çok merak ediyor. Semiramis Pekkan, Allah sağlık versin, kanserle mücadele etti ve yendi kanseri. Daha tedavisi yeni yeni gidiyor. Bugün fotoğraflar yayınlandı, çektirdi. Fotoğraf çalışması yaptırdı. Şu güzelliğe bak. Yani Evet. 40-45 dersin en fazla. Şu güzelliğe bak. Semiramis Pekkan, 77 yaşında kadın. Ajda Pekkan'ın kardeşi. Ee, Çok varlıklı, çok para sahibi. Benim olduğum Gündoğan, oturduğum şu anda Gündoğan'a komşu Türkbükü var. Türkbükü'de 20 tane lüks villanın sahibi mesela. Malının, mülkünün %1'i. Yani çok parası var. Parayla alakalı bir şey mi? Bu kadar bakabilmek, bakımlı olmak, Tabii, sağlıklı olmak değil mi? parayla da alakalı. Şimdi para olmayınca olmaz. Kullandıkları çok farklı şeyler var e, onların. Evet. 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 Devam et lütfen. Onur Akay. Sesin gelmiyor Onur Akay. Sesin gelmiyor. Ses problemi var. Ee, Kesinlikle bu halde Bilal. Caner her zaman gibi nokta atışlarına devam ediyor. Caner sadece estetikli olsa ama yine de başka bir şey daha var Caner. Yani tamam, Caner, o cildin görünümü, dış görünüm, yüzün görünümü, cildin görünümü estetikle düzeltilebilir ama o yüzündeki bakışlarındaki o pozitif enerji, o enerji, o yaşam enerjisi, Caner, bunu hiçbir estetik doktoru sana katamaz. Bu içinden gelen bir şey. Bu vücudundan fışkıran bir şey, yaşam enerjisi. Yani yaşam enerjisinden bahsediyor. Caner diyor ki Onur Akay, estetikle diyor Bilal abi diyor, estetikle diyor bu onların bu görünümü diyor. Tamam ama ya yaşam enerjisi. Yaşam enerjisi var, spor var ama Bilal abicim, zayıf kalıyorlar. Vücutları da sporla, sadece estetikle vücudu öyle korumak kolay değil. O Değil, yaşta sahneye çıkmak. mümkün değil tabii. Sadece Yani e, bu spor kendilerinden başka mesela başka bir şeyle ilgilenmiyor. Sadece bir disiplin içinde bakım. Tabii bir de bu konuda kullandıkları özel şeyler de var. Biraz önce söylüyordum. Yayın gitti. Ben şimdi Caner'in dediğini yaptım. Uçak moduna aldım. Bakalım, hep arayanlar oluyormuş ondan. Bu görememişim ben. arayanlar çok arıyor seni. Kızlar arıyor devamlı, biliyorum. Devamlı arıyorlar. Bilal abicim. Ama Ajda Pekkan'la
Semiramis Pekkan'ın fotoğraflarına değil, biraz önceki estetik konuşurken konumuzda yakından gördüğünüz zaman o fotoğraflar kadar da değil yani. Orada Ya şimdi bak birçok şey var. bu örneğini Ajda'yla tam Ajda'yı konuşurken vermen bana biraz sabotaj gibi oldu bana biraz. Çünkü zaten Hiç değil. Ajda'yla aram iyi değil. Yani tam bunu Ama Ajda'yı yanlış biliyorsunuz Bilal abicim. nasıl? O yaş da değil, daha büyükler, maşallah demek lazım. İkisinin de yaşı, o Eyvah, verilen yaşlar, internet doğru değil. eyvah düzelteceğim derken daha da zorlukma soktu beni. Ne demek istiyor? Yani Ajda Pekkan 80 yaşında değil mi diyorsun? Kaç yaşında? Ya yapma Allah aşkına yapma. Atatürk, bak ben biliyorum, Atatürk öldükten bir sene sonra doğdu. 1939 yılında Ajda Doğru. Pekkan. 42 doğumludur Semiramis Pekkan. 1942 doğumludur. Ajda Pekkan 46 doğumluyum diyor. İşte o yanlış. 1939 doğumlu. O zaman kaç yaşında 41 oluyor? Bir dakika. yaşındayken 41 yaşındayken petrolle şeye gidiyor. Neydi ismi? Erozyona gidiyor. Erozyona 41 gidiyor. yaşında gidiyor. Evet. Erozyona gittiğinde tam 41 yaşında ve meşhur müzisyen Atilla Bey, Atilla Özdemiroğlu Allah rahmet 41 eylesin. kere maşallah demiş ona 41 yaşında giderken. O zaman senin bu söylediğine göre Ajda Pekkan 87 yaşında öyle mi? Tabii. Ajda Hanım ne olur lütfen ben değil. Bak Onur Akay söylüyor. Biliyorum bana zaten kızgınsınız. Ben değil Onur Akay söylüyor. Semiramis Pekkan da o zaman O 1942. da 42 doğumlu, 1942. Eyvah o da 84 yaşında. Tabii. Yani yaşları bayağı yüksek. Bir de Ajda'nın erkeği var. Bugünlerde gündeme geliyor. Aldo. Aldo bir O da zamanlar 91 yaşında. şarkıcı Aldo'yu mu söylüyorsun? Evet. 91 oldu mu Aldo? Yıllardır ortada yok. Tabii 91 yaşında. Ben onun programına çıktığımda 60 küsür yaşındaydı. 90'larda estetik olmuştu ve de ben koluna girdim. Tansiyonu düştü. Arabaya birlikte yürüdük stüdyodan çıkınca. Aldo ben Londra'da yaşıyor zannediyorum. Londra'da mı yaşıyor? Hayır, Türkiye'de sahnelere de çıkıyor. Evet, hala o yaşta Nerede çıkıyor. çıkıyor? Ben hiç ilanını, anonsunu bir yerde görmedim, duymadım. Evet. Böyle deniz kenarı tatil Yerlerinde. beldelerinde sahneler alıyor. Anladım. Evet. İşte o da zayıf, spor yapan, böyle zayıf olmak çok önemli Bilal abicim. Zayıf, spor yapmak genç tutuyor insanı. Tabii estetikte yaptırıyorlar. Beslenme de çok önemli. Estetik de bunun başında geliyor tabii. Para da olması lazım ki bunları yapabilsinler. Aldo bir zamanlar bundan 30-35-40 sene evvel sahnelerde rüzgar gibi esiyordu İstanbul gece hayatında, Tabii. barlarda. Tabii. Doktor Bilal, Beni ilk, Aldo, evet, Arto. Arto da vardı. Arto. Aldo ile Doktor Bilal daha önceki. Sonra Arto, Fatih Yürekler, rahmetli Kuşum Aydınlar geliyor. Beni de ilk çıkaran Seda Sayan'dır, sonra da Aldo'dur. İkisi konuk etmişlerdi. Evet. Evet. Caner diyor ki annem yanımda diyor. Size selamı var diyor. Ajda Pekkan 81 yaşında diyormuş Caner'in annesi. Selamlar hanımefendicim. Selamlar. Saygılar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Onur Akay'ı bulduk bırakmayız. 2 aydır yok ortada. Ve Onur Akay'ın ilginç açıklamaları olacak biraz sonra. Konuşacağız arkadaşlar. Bu arada ahbap soruşturmasıyla ilgili olarak arkadaşlar yeni isimler savcılığa çağrıldı. Her çağrılan adliye koridorlarında Onur Akay savcılık makamına doğru yürürken savcının odasına doğru gazeteci arkadaşlar soru soruyorlar, mikrofon uzatıyorlar. İfade mi vereceksiniz diye. Her biri ayrı ayrı sanki kendilerine küfür edilmiş gibi hayır diyorlar bizim fikrimize danışılacak. Bize bizim fikrimize danışılacak. Bizim O ifadedir zaten. İfade verecek.
her biri ya tabii ki psikolojileri alt üst oluyor. Kolay değil orada ifade vermek. Zaten O- onların fikirleri yüzünden de halk paraları yatırdı Haluk Levent'e. Savcılık makamının bu şekilde davet etmesini takdirle karşılıyorum. Hakikaten Tabii hakikaten her şeyi incelemesi lazım, en ufak bir yok. ayrıntıyı Ben dahi. şu anlamda söylüyorum. Eee, çok alıştık sabahları insanlar saat 7'de hatta daha önceleri 5'te 05'te evlerin kapısı polis tarafından çalınıp savcılığa götürülmelerine, ifadeye götürülmelerine, uyuşturucu operasyonlarında dahi kısa bir süre öncesine kadar evlerden sabah 7'de filan toplanıyorlar. Yani burada telefonla davet edilmeleri yani davet ediyorlar seni. Hazırsan hemen de gidersin. Ertesi gün de gidersin. O şekilde davet edilmelerini takdirle karşılıyorum ve olması gereken de Tabii bu. daha iyi. Tabii. Daha iyi, daha kibar. Eee Eee, telefonda da kendilerine düşüncenizi alacağız, fikrinizi soracağız. Katkıda bulunacaklar gibi sanki davet edilenler, savcının Zaten çalışmasına. Bilal abicim hep öyleydi. Ben 50'ye yakın, kaç, 43 müydü? 43 mahkemeye verildim. Yani hakkımda mesela Yapma suç ya. duyurusunda bulunanlar oluyordu. Beni polis aradığı zaman mahkeme açılmadan önce ifadem için çağırıyordu. Yani gelip de hani hiç öyle alan olmadı bugüne kadar. Evet. Şimdi burada bu kişileri bilginize başvuracağız diye davet etmeleri tabii ki Sayın Savcı'nın çalışma prensibi dahilinde onlar bilirler. Ancak burada öyle şeyler var ki benim anladığım bir gazeteci olarak bu çağrılan kişiler neden sen değil ben değil halktan insanlar çağrılmıyor bu arkadaşlar çağrılıyorlar. Çünkü zamanında sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ahbap Derneği'ne insanların bağışta bulunmasını teşvik etmişler. Haluk Levent'i de e, iyi insan, dürüst insan gibi gösterip insanların oraya para kaptırmasına sebep olmuşlar ki şu anda suçlanmıyorlar. Ama ben de evden alındığımda bunları bazı şeyleri e, yaşadım ve aydınlatmak için söylüyorum. Benim de kapıma polisler geldiğinde e, sizi ifadenizi alacağız ama gözaltında değilsiniz diye aldılar evden beni. İfadenizi alacağız. Ne dediler orada tam? E, Tam orada bir kilit bir cümle şey var, kelime var. Şimdi aklıma gelmedi. Gelince söylerim. Arabaya bindik, gidiyoruz. Bir polis kullanıyor, öbür polis yanında oturuyor. Ben arkadayım tek başıma. Ben de telefonla avukata karakola gidiyoruz ve asayiş şubeye gidiyoruz diye mesaj yolluyorum. Haberi olsun diye. E, Sağda oturan polis memuru arkadaşa telefon geldi. Amiriyle konuştu. Döndü bana. Bilal Bey dedi, Sayın Savcı dedi, bildirmiş dedi. Şu andan itibaren gözaltındasınız dedi. Yani oradaki benim durumum değişti. Ben Evet. tanık gibi işte filan alındım. Anlatabiliyor muyum? Durum değişti. Şimdi bu arkadaşlar da bu soruşturma ilerlerken sanık durumuna düşebilirler. Bütün bunları Sayın Tabii. Savcı bilir. Altını çizeyim. Bütün bunları Sayın Savcı bilir. Ama e, böyle bir şüphe olmasa, böyle bir soruşturmada bu kişilerle ilgili böyle bir soru işareti olmasa ifadeye niye çağrılsınlar? Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklaması çok önemli. Siyasete girmiyoruz. Ünlüler bizim işimiz. Ünlülerle ilgili bir konu olduğu için bu konuyu konuşuyoruz. Çünkü öyle böyle değil 20 civarında Türkiye'nin çok önemli ünlü isminin adı geçiyor bu soruşturmada. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki
6 Şubat depremleri süresince hangi oyunların çevrildiğini, devleti ve millete hangi operasyonlar çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize net bir biçimde gösteriyor. Milletimizin iyi niyeti istismar edildi. Her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Benzer şeyleri Sayın Cumhurbaşkanı gezi olayları sırasında da düşünüyordu. Çeşitli şekillerde buna benzer şeyler söylüyordu gezi olaylarından dolayı. Çok farklı kesimlerin topa girdiğini gördük. Ortaya çıkan belgeler deprem süresince millete hangi operasyonların çekildiğini gösteriyor. Devlet olarak afetzedelere yardıma koşarken dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Çarpık ilişkiler tek tek çıkıyor. Hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bunda son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın bundan böyle gerilimden, kutuplaşmadan medet umanların eldeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Dezenformasyonu bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Bu şahısların dezenformasyon yaptıkları üzerine öyle bir şey kurulursa, iddia kurulursa ben bir gazeteci olarak tahminimi olabilecekleri durumu bakış açımla yansıtmaya çalışıyorum. O zaman iş başka türlü taraflara gidebilir. Şimdi Tabii. ne diyorsun bu konuda sevgili Onur? Sorun yaşayan olabilir ünlü isimler arasında bu konuda. Tabii şimdi birçoğu da şimdi onun reklamının yapmanın yanı sıra birçoğu da bilmeden yardım. Şimdi bazıları 90'lı yılları bilmeyen ünlüler onların içinde. Yani Haluk Levent'in o eski yıllarını bilmeyenler var içinde Bilal abicim. Biz 90'lı yılları biliyoruz. Bir de ben Ortaköy'lüyüm. Ortaköy'de o bulundu Haluk Levent. İşte orada sokakta başlayarak Ortaköy'ün barlarında sahneye çıktı. Hatta kostümlerini alan esnaflar vardı. Kostüm yoktu yani üstünde. Ondan sonra orada da sorunlar yaratmış tabii ki. Ben duyuyordum yani. Birçok insan söylüyordu bunu. Tabii ünlülerden bilmeyenler var ama bilerek eğer yaptıysa onun reklamını ve onunla işbirliği yaptıysa onlar mutlaka ortaya çıkarılır. Zaten çıkarıldığı vakitte tutuklanıyor. Bir TV'nin sahibi değil mi? Evet. Babalı TV miydi? Evet, Babalı TV'nin öyle bir TV. sahibi. Evet. Tutuklandı. Evet, mesela tutuklandı. Tabii başka şeyler de olabilir ama onunla da ilgisinin olduğunu duyuyorduk o zamanlar. Söylüyordu yani bana da gelen paraları ben oraya aktarıyordum diye bir açıklaması var kendi ağzıyla. Ben duymuştum. Evet. Tabii bunları destekleyen gazeteciler de oldu. Şimdi burada tabii siyasi bir konu da var yani biraz. Şimdi ondan dolayı da desteklemiş de olabilirler. İşte yani Haluk Levent'i yılların gazetecileri bile destekledi yani Bilal abicim. Biliyoruz isimlerini. Evet. Şimdi bugün biz yayına girerken APAP soruşturması kapsamında yeni isimler çağrıldı savcılık tarafından. Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu, Kerem Bürsün ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Bunlar da bugün ne günlerden? Çarşamba, yarın Perşembe, yarın ifade vermeye gideceklerdir diye düşünüyorum. Eda Ece inşallah espri yapmaz orada. Ya onun öyle bir şeyi de vardı değil mi? Evet. Kimler çağrılmıştı bir hatırlatalım. Hazal Kaya ifade verdi. Gökhan Özoğuz, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı, Ece Üner, gazeteciler, televizyoncular, Fatih Portakal, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Öykü Serter, Feyza Altun avukat, Fatih Koparan, sosyal medya fenomeni, Uğur Dündar, Masum Kırmızıgül, Gülben Ergen,
Elçin Sangu, Hayko Cepkin. Hayko Cepkin'i kınıyorum. Çok kötü konuştu adliyede gazetecilerle. Sorularına çok yani çocukları, bizim muhabir arkadaşları itham ederek, ağzımıza şu anda alamayacağımız kelimeler kullanarak cevaplandırdı. Çirkin çirkin şeyler. Bilal abicim, bugün Pelinçi'nin programında seni andık, öğle saatlerindeki canlı yayında. Ben senin Haluk Levent'le yaşadığın olayı anlattım. O 80'lerin sonunda kesinleşen kararın senin Evet. eline gelmesi, sen yayınlamadan hemen stüdyoya gelmesi, işte sonra sen yayınlıyorsun ve Antalya'da alınıyor. O zaten herkes biliyor Antalya'da, herkesin gözünde o yılları bilenler bilir. Ama bak, hemen senin yanına anında gelmiş Hilmi Topaloğlu'ndan duyunca. Ben de kendisiyle ilgili bir yazı yazacaktım. Gecenin ikisinde beni aradı. Hatta kaldırdım, yani yazmadım. Sana da o zamanlar söylemiştim, biliyorsun Bilal abicim. Biliyorum. Senin yayınında da neredeyse açıklayacaktım Tüdanya ile ilgili. Tüdanya'ya bir şeyler yardımlarda bulunacağını canlı yayında söyleyip daha sonra İBAN vermişti o yüksek hesaplardan, fakat hiçbir şey yapılmamıştı ve benim yazmamam için beni gece yarısı aramıştı. Yani bir de ikna ediyordu insanları, ikna da ediyor yani. Onun için yıllardır bu şekilde davranmış. Bugün Evet. işte Pelinçini'nin yayınında aslında ben söylemeyecektim ama Pelin söyledi. Pelin de başka bir yerden duymuş. Ben biliyorum konuyu. Ben de duydum. Bu ünlülerin hepsi para da ödedi oraya, birçoğu, biliyorsun. Tabii. Hatta Can Yaman 1,5 milyon civarında, Tarkan 1 milyon. Hepsini ödedi. Kıvanç Tatlıtuğ da 1 milyona yakın mıydı? Tam ben şimdi hatırlamıyorum O ne 950 kadar. bin lira. 950 bin lira. İşte evet. İçlerinde bir tek Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 yıl önce duydu bu bazı sorunlar olduğunu. Bir ortak arkadaşları vasıtasıyla mı, bana öyle söylendi. Tabii gene de iddia diyelim ama ben sağlam kaynaklardan duymuştum. Pelinçini de sağlam kaynaklardan duymuş, söyledi. Kıvanç Tatlıtuğ parasını geri aldı Haluk Levent'ten. Öyle mi? Öyle mi? Evet, kimse bunu bilmiyor, pek bilinmiyor, evet. Ne dedi? Gerekçesi neydi? Onu biliyor muyuz? Geri İşte almak. bu şekildeki yanlışlıkları duymuş ve kendisi ondan kaçmış biraz belli bir dönem. Ondan sonra da e, evi basarak kalıyor, işte o dizilerdeki rol gibi. Evet. Yani bunu aslında anlatmayacaktım da ben düşünmüştüm o dönem yazsam mı diye, işte Haluk Levent'in duyulduğunda. Sonra vazgeçtim. Şimdi biraz yargı şeyleri var. Bugün Pelinçini açınca, senden bahsederken ben, o da bu konuyu açınca ben orada da söyledim, burada da söyleyeyim dedim yani. İyi ettin. Böyle bir durum da var. Çok enteresan, çok ilginç. Evet, Evet. Levent'in yaptığı pek çok yanlış, pek çok hata vardı. O tutuklandıktan sonra hepsi konuşuluyor ama bizler Haluk Levent'in Tabii. yaptığı hataları, yanlışları 30 yıl önce görmüştük. İnsan düzelir diye düşünülüyor ama kumarbaz düzelmiyor. Maalesef kumarbazın tedavi olma ihtimali çok düşük, 1/1000. Ancak o batarsa, parası, malı, mülkü, her şeyi biter, iflas ederse, kumarhaneden içeriye giremeyecek duruma gelir. Yani O zaman. bir insan kendi parasıyla oynadığı zaman bile insan üzülüyor. Serdar Ortaç'a herkes üzüldü, bırakmasını arzu etti. 5 otel parası kaybetmiştir Serdar Ortaç, ki şarkılarını bile kaybetti, telif hakkını. Ama kendi parası, kendi kazandığı her şeyi kendi kazandı. Başkasının parasıyla oynamak, hele bir de böyle bir hassas konuda, herkes deprem için yardım etmiş. Çok yanlış. Yani ne bileyim, hiç bu kadarını, yani bu kadarını artık düzelmiştir diye bile ben bile düşünmüştüm Bilal abicim. Bu kadar güveni sarsmaz diye düşünüyordum. Sonra Tüdanya'dan sonra patlayacağını, artık bir gün patlayacak diyordum, işte patladı. Evet, 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 aynen öyle. Serdar Ortaç 100 milyon dolardan çok
Üstünde para kaybetti kumarda. Tabii. Kendisi söylemez. Yani miktarını bilmiyorum der ve hayatta hiç olmayacak bir şeyi daha kaybetti. Onu açıklayamam. Hiçbir zaman açıklamam da zaten. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey daha kaybetti. Şarkılarından da mı önemli Bilal abi? Çok önemli. Kendi hayatı Evet. önemli bir şey kaybetti. Söyleyemem. Söylenmez zaten. Söylenmez. Söylenecek bir Tabii. şey değil ama kumarda kaybetti. O kadar değerli bir şey kaybetti ki yani şimdi de hayatta olması bile bir mucize yani. Kafayı yiyip de bir şekilde aramızdan ayrılmaması bile bir mucize. Serdar Ortaç'ın. Allah sağlık versin yine de. Sevgili Onur Amin. Akay, seninle sohbet öyle doyumsuz akıyor ki istersen birçok konuyu konuşamayacağız. Afra ve Mert konusuna geçelim. Tabii. Vakit de azalıyor. Şimdi senle biz yayın yapmadığımız süre içinde ilginç gelişmeler yaşandı. Tabii ki hepimizin dileğiydi Afra ile Mert'in birleşmesi tekrar ama bu Poyraz konusunun ciddi olduğunu yaşananlarla görüyoruz, gördük. Senle biz yayın yapmazken İspanya'ya gittiler. Yayın yapmıyorduk değil mi İspanya seyahati sırasında onların? Döndüler. Hayır, yayın tatildeydim ben Bilal abicim. Evet, döndüler. Sonra işte İtalya var, İspanya var ve en son Güney Fransa Brigitte Bardot'un köyüne gittiler. Güney Fransa'ya. Bu telefonu Saint-Tropez. kapattım, şimdi diğer telefon çalıyor. Demek ki kapatmak lazımmış Bilal abicim. Şimdi internet hiç düşmedi. Bundan sonra öyle yapacağım. Ben kimin aradığını biliyorum da burada açıklamak istemiyorum. Seni zor durumda bırak. Yok yok. Normal çeşitli kişiler. Peki. Şimdi yani şok üzerine şok yaşarken sen tatildeydin. Ama ben takip ediyordum her şeyi, yine de okuyordum yani. Evet. Evet. Ve şunu sorarak başlayayım önce istersen sana. Afra Saraçoğlu Poyraz'la Nice'ten yani bu Saint-Tropez gezisi sonrası Güney Fransa'dan İstanbul'a dönerken uçakla Afra Saraçoğlu Business'ta uçuyor. Poyraz ekonomide uçuyor. Ya sen Afra'yı bebekliğinden beri tanıyorsun. Yani Afra'nın böyle bir şey yapması, böyle bir ayrımcılık yapmaz. Ne diyorsun bu konuda? Mümkün değil. Mümkün değil. Hemen alır bileti yanına yani. Hemen Parası yok diyelim. Eğer parası yoksa e, Poyraz Yosmoğlu'nun, ki çalışmadığı söyleniyordu annesinin yanında. Yani bilemiyorum neden böyle olmuş. Mümkün değil, öyle bir şey olmazdı. İşte burası çok önemli bir yer Bilal abicim. Buradan anlaşılıyor bazı şeyler. Benim de bazı duyumlarım var. Şimdi onları anlatacağım. Sözü sana vermeden evvel Lidya Fransa'dan özel abonem Lidya diyor ki PPPP defol git ya diyor, kahkaha atıyor. Peki sözü sana bırakıyorum. Şimdi Bilal abicim, en son bu fotoğrafları çıktı biliyorsun. Afra'nın evine yakın bir yer orası. Hemen. Arnavutköy. Hatta şey de var. Nagi de var orada, köpekle birlikte Cadde. Boğaz'da. Efendim? Caddede karşıdan karşıya geçiyorlar gece. Aynen. Arnavutköy'ün orada. Bebek arasında. Bilal abicim, şöyle anlatayım. Ben şimdi ilk önce aşk olmadığını ben hep düşünüyordum. Yani mümkün değil derken, ama benim bir kaynağım, sağlam bir kaynak, Afra'ya çok yakın bir kaynak da ilk önce aşk yok dedi ama sonradan aşk var dedi. İşte kafam karıştı. Ben de birkaç kere paylaşımlar yaptım, olabilir.
Çünkü arabada görüldüler falan. Ama dikkat edersen daha şöyle bir el ele görülüp bir açıklama yok. Bir baş başa yemek yok. Hep bir yere giderken, bir yere bırakırken, arkadaş ortamında falan. Neyse ben yine başka bir kaynaktan araştırdım. Çünkü kaynaklarda artık pek söylemiyor. Nedense bu çok gizlenen bir konu oldu. Çok sağlam başka bir kaynaktan edindiğim bir bilgi var Bilal abi. Şöyle yani şimdi Afram aşkı çok büyük bir aşktı. Dizideki o e, insanların insanlara verdikleri o elektrik hem partner olarak hem gerçek hayatta yaşadıkları aşk olarak çok büyüktü. Ondan sonra başka dizilerde oynamaya başladıklarında veya başka sevgililerle iddia da olsa isimleri anılınca onların o büyük fan kitlesinde sorunlar yaşandı ve dizilerinde reyting sorunları oldu. İşte erken bitti dizisi. Çok çabuk final yaptı Mert'in. Afra'nın istediği gibi değil. Her şey olmadı o dizide. Yani bu yapımcıların aldığı karar varmış. Afram'ı unutturmak. Yani halka. Onun için böyle bir etraf menajerleri olsun. Böyle bir şeye girişmişler. Bir arkadaş ortamında tanışıyorlar. PR olduğunu söylüyorlar. Bu da çok sağlam kaynağım bir iddiası size aktarmak istedim. Ee, Sırf Afram'ı unutturmak için yapılan bir PR olduğu söyleniyor ki gerçek aşk olsa biri business'ta biri ekonomide uçar mı? Uçmaz. Uçmaz yani bu nasıl bir şey? 3 saat 40 dakika, 3,5 saat. Evet. Yani Nice İstanbul uçuş. Senin sevgin arkada ve sen business'tasın. Yani birbirlerinin yanına da gidip gelemezler. Çünkü Afram ekonomiye onun yanına gelip ayakta ne yapacak? O da business'a zaten Tabii. almazlar ekonomiden yolcuyu. E, Tabii. yani Şimdi Bilal abicim ben işte biraz önce de söyledim İstanbul'a döndüm. Yunanistan'a ben gitmedim. Bu yeni çıkacak romanımla ilgili, yayın eviyle ilgili, şimdi de basında anlaşmayla ilgiliydi. Tabii orada esnaflar var. Tam Afra'nın evine bir de bizim eve yakın bölgede. Biz de senelerce mekan sahibi. Şimdi esnaf derken hani böyle manav falan değil. Hani nasıl söyleyeyim kasap, manav gibi yerler değil de mekanlar var. Mekanların sahipleri var. Bilirler oraya gidenler o Boğaz üstünü. Arnavutköy'ün oradaki mekanları işte Bebe'ye doğru giderken Afra'nın evine yakın mekanlardaki dostlarım var. Hep fasıllar yaparız, orada buluşuruz. Ben onlara da şey yaptım. Canlı yayınlara başlamadan bir kontrol edin. Geliyor mu? Poyraz Yosmoğlu'yla mı geliyor? Mert geliyor mu falan gibi sorularım oldu. Poyraz Yosmoğlu'nun sadece bırakıp gittiğini söylediler bana. Basınla ilgili çekimler için Bebe'ye doğru gidiyorlar işte. O tarafa geliyorlar. Orada durur ya muhabirler. Bırakıp gittiğini söylüyorlar. Afra'yı oraya bırakıyor gidiyor Poyraz. Eve girdiğini söylemiyor. Yani tabii başka saatte belki görmemiş bilemem. Ama onların iddiası da böyle. Hiç böyle sıcak yakın bir şey görmedik diyenler var. İki ayrı kişi. Zaten o akşam da fotoğraflarını Habertürk muhabiri arkadaşımız çektiği akşam da bir tek muhabir çekti. O 3 kare fotoğrafı muhabir izliyor. Poyraz evine bırakıyor. Apartmanın kapısına bırakıyor. Dönüyor. Nagi ile Öyle mi? Kendi mi açıkladı bunu muhabir? haberde yazıyor. Evet. Ha, Haberde evet. bırakıyor, dönüyor. Evine bırakıyor, dönüyor. Yani o zaman dediler ki fanlar o zaman da dediler ki senin gibi düşünen, Afram'ı savunan, İpek gibi düşünen, Lydia Dupuy gibi düşünenler sevgili olsa, Poyraz sevgilisi olsa kapıdan mı bırakır? Hangi erkek kapıdan bırakır? Tabii. Afra bırakmaz. Gece 3'te gelirdi Mert. Eve girerdi. Ben ilk duyurduğumda senin yanındaki yorumcum hanımlar Onur da artık kamera mı taktı da yatak odasına diye televizyondan bana söylediler. Sonra
Muhabirler oraya kamp kurdu da gece gelip sabah çıkarken Mert'i yakalamışlardı. Yani ne yapsın Evet. çocuk o zaman, partnerler bir de dizide. Dizinin açısından da sorun yaşamamak için gece geç saatlerde gelirdi. Ben onu yakalamıştım o zaman. O zaman daha çok İstanbul'daydım tabii. Evet, gece yarısından sonra geliyordu. Sen söylemiştin. Mert Ramazan Tam Demir. üçte geliyordu Bilal abi şapkayla falan böyle. Ben onu yazmış mıydım? Canlı yayın yazmıştım herhalde. Ama herkes dalga geçmişti benimle. Afra Saraçoğlu gece geç saatte Mert'i eve alıyor. Mert geç saatte geliyor diye söylemiştin, konuşmuştuk. Evet, benim yanımdaki kızlar da canlı yayında, televizyondakiler sana gönderme yapmışlardı. Orada mıydı? Yapmışlardı. Nerede? Ama Sonra da 20 gün sonra ortaya çıktı. Hem tabii, gece girerken hem sabah çıkarken yakaladı gazeteciler, tabii. muhabirler. Sabah da şeydeki Göztepe'de oturuyordu. Hatırlıyor musun Afra Saraçoğlu bir O ara? karşı ilk, evet. Bizim ilk canlı yayınlara başladığımızda karşıdaydı daha. Evet, Göztepe'deki evde Göztepe'nin oturuyordu. biraz ilerisi, Ethem Efendi'ye yakın böyle. Evet. Bağdat Caddesi'ne yakın. Evet, orada oturuyordu. Mert Ramazan Demir oraya da geliyordu gece. Sabah da Set'in arabası geliyordu. Daha o zaman ne Mert'in şahsi arabası vardı, ne Afra'nın arabası vardı. Yoktu arabaları. Para yeni kazanmaya başlamışlardı. 100 bin lira Tabii, alıyorlardı. Ee, Haftada 100 bin liraydı ücretleri. O zamanlar Selena 750 bin lira alıyordu. Hande Erçel 750 bin tabii, lira alıyordu. Kıvanç Tatlıtuğ 1 milyon lira, 1,5 milyon lira alıyordu. Bizimkiler 100 bin lirayla başladılar. Bugün hepsini geçtiler. İkisi tabii. de. Daha İkisi de sevgili oldukları bile bilinmiyordu tam olarak. Magazinsel bile değillerdi. değillerdi. Arabaları yoktu. O Ben sette Bilal abi senin programına çıktım. Sen zaten duymuşsun oteldeki gelişmeleri. Ben de orada şiir gibi bir aşk yaşıyorlar. Bir şey anlatmıştım o zaman duyduklarımı. Sonra magazin birdenbire patladı her şey zaten. Biz de işte 3 yıldır böyle anlatıyoruz. Zaman zaman yanıldığım şeyler oluyor. O da benim etrafımdaki yakın, yani onlara yakın kaynakların e, yüzünden oluyor. Çünkü onları da şimdi ben yeni yeni öğreniyorum. Bazı şeyleri söylememem için uyarılıyorlar. Artık çok farkındayım. Son zamanlarda daha çok. Eskiden o kadar değildi. aynen öyle. Aynen öyle. O zaman bu konuştuğumuz sene birinci senesiydi şeyin. Yalı Çapkını'nın birinci sezonuydu. Arabaları yoktu. Sezonun, evet, Cipleri yoktu. Şeyin yapım şirketinin e, Fiat Fiat mı? Fiat arabası o ne o Fiat ne deniyor o en ucuz araba var ya Fiat yapım şirketinin şimdi şoför. çıkaramadım, evet. Otellerde de olur ya, Evet. işlere şeylere gider falan, evet. Onlarla binip karşıya yalıya geçiyorlardı şeye. Karşıya değil de Sete, yalıya sete gidiyorlardı. E, tabii tabii. Sabancı yalısına gidiyorlardı. Evet. Yani o günlerden bugünlere şimdi de maşallah dünyayı Yani geziyorlar. eşyalarını bile birlikte kullanırlardı. Onun tişörtünü giyer, onun şapkasını takar, bilmem bir şeyler. Yani öyle bırakıp da kapıdan gitme olur mu yani? Ya Yine de bunların hepsi başkalarının iddiaları ama çok sağlam kaynakların. Biri işte komşularımızın, biri onlara yakın, biri yapım içinden yani söyleyeyim. Bilal abicim, sağlam kaynaklar, hangisi doğru söylüyor? Onu hep beraber göreceğiz bakalım önümüzdeki günlerde, ama ikisinin artık demek ki dizide oynaması, yani bir projede yer alması zor ki istemiyorlar ki artık afram bile bitirmeye çalışıyorlar. Yani insanlara unutturmaya çalışıyorlar. Bitmese bile unutturmaya çalışıyorlar yeni projeleri için. Çünkü onlar böyle bir karar almış dediklerine göre. evet, son 6 dakika daha konuşacağız arkadaşlar. Bu konuyu biraz geç girdiğimiz için biraz daha konuşalım. Ee, Deniliyor ki Afra Saraçoğlu'nun neşeli oyunbaz hali kalmamış. Şu anda Afra Saraçoğlu'nun o eski neşeli, esprili,
etrafını güldüren, kasvetli bir hale gelmiş, düşünceli bir hale gelmiş Afra Saraçoğlu. Katılıyor musun O buna? Yok, hayır Bilal abicim, o fotoğraflardan öyle yansıyor. Akçay'a uğradığı zaman ben neşeli olduğunu duyuyorum. Bayağı neşeli. Öyle mi? Yani Evet, hatta yine de gelecekler. Mert'in de buraya geldiğini duydum ama bilmiyorum doğru mu? E, Ama onun buraya uzak biraz, yani Altınoluk'tan da sonra şeyde, Çanakkale tarafında, Assos'ta bir yazlık var. Afran hemen burası, bizim yanımız. Ama buraya gelecekmiş yani. Ama ikisinin aşkında bir soğukluk olduğunu da duyuyorum yani. Onun için belki bu başka bir Pierre'le bitirmeye çalışıyorlar. Ama bir uyumsuzluk var yani Poyraz Yosmoğlu ile ikisi arasında. Bu doğru olduğundan çok da şey sağlam bir kaynak. Doğru olduğunu ben düşünüyorum ama doğru çıkmayabilir de yani. Ne olacak belli değil. bu işten en karlı Poyraz çıkıyor. Poyraz'ı hiç kimse tanımıyordu. Şimdi bütün dünya tanıyor ya Poyraz'ı. Tabii Afra'nın bütün tanıyan fanları onu tanımış oldu. Onu tanımış oldular. Çok Onun Pierre'i, onun da Pierre'i oldu. Belki unutturmak için de böyle bir yol seçtiler. Sorun yaşanmasın diye, ama daha çok sorun yaşanıyor aslında. Doğal bıraksalar bazı şeyleri daha iyi olur. Bu magazin Pierre'i böyle olmaz zaten Bilal abicim. Bu bir magazin, devam etsin. Bir dizi çıkacak. Bir dizi için yapılmış falan, gündemde olmak için değil. Afra'nın onlara ihtiyacı yok. Afra'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok bu anlamda. Afra kendi ayakları üzerine duran, değil mi? Kendi kendine harika işler yapan, e, hayatını kendi kurmuş, başarılı bir genç oyuncu. Peki Afra ile Mert'in bu ortak projesi hayata geçer mi? Ne diyorsun? Bu konuda bir şey duydun mu? İşte ben onu söylüyorum Bilal abicim. Böyle bir şey yapılıyorsa, Afram'ı unutturmaya çalışıyorlarsa, demek ki vazgeçilmiş bu projeden. Ama ya Yani aslında bu proje vardı. Hem de ikisi birlikte bile o dönemde okudular, senaryo okudular. Sonra tabii araya giren kırgınlıklar, başka türlü şeyler, sorunlar. Şimdi bir de unutturmaya çalışıyorlarsa, bu doğruysa, çok da sağlam bir kaynak söylüyor. Eğer ki Poyraz Yosmoğlu olayı bir PR'se, demek ki onları yan yana getirmek istemiyorlar. Ayrı ayrı projelerde değerlendirip e, rating almak istiyorlar ki Afram'ı unutturuyorlar insanlara. Ama unutmaz ki insanlar. Afram'ı unutturmak zor. Afra, yani Afra mı Dünyaca, unutmak? dünyaca efsane oldu ya. Ferhat'la Şirin gibi. Kerem'le Tabii Aslı tabii. gibi. Tabii tabii tabii. 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 Bir de diyorlar ki bak mesela şimdi yazmış bir arkadaş, nereden yazmış? Bu yurt dışından. Şimdi e, Afra Saraçoğlu'na mesaj, eğer artık Mert hayatında hiç yoksa, tamamen Mert'i çıkardıysan, lütfen bu konuda bir tepki ver, bilelim. Biz hala ümidimiz devam ediyor. Afram birleşecek. Afram var diye. O çirkin adamla hava atmayı bırak. Siz zaten bir çifte bile benzemiyorsunuz. Yalnız başına dolaşsan bundan 1000 kat iyidir. Sen her şeyi düşünen bir kadınsın, olgun bir kadınsın. Senin o çirkin insana erkek olarak ihtiyacın olduğunu zannetmiyorum. Ee, Çok güzel. Kim evet, yazmış? yurt dışından bir hesap. Ee, Ama ne güzel. İtalyancadan çevir. Bir İtalyan. Benim büyük annemin tavsiyesi, akıllı kadınlar tek başına yeter. Akıllı kadınlar kıskanç arkadaşlarından uzak durmalıdır. Sen de kıskanç arkadaşlarından kurtul. Onlar sizin Mert'le ilişkinizi istemediler.
He. Yani buna da katılıyor musun? Afra'nın arkadaşlarının Mert'le olan ilişkisine olumsuz etki ettiğine katılıyor musun? Tabii ettiler Bilal abicim. Çevre çok sorunlar yaşattı ikisine de. Özellikle aralarını bozmaya çalıştılar. Neler neler o dedikoduların Mert'in o zamanlar Taksim'de otururken çıkan dedikoduları, o Taksim değil de Cihangir'de otururken dedikoduların çıkmalarına sebep olanlar etraftan kıskanç neler neler Bilal abicim. Pierre bu isimlerinin başkalarıyla anılmaların, Afra'nın Mert kıskanması için yaptıkları şeyler oldu. Aralarının bozulması için. Tabii ayrıca profesyonel düşünen yapımın baskısı vardı. Şimdi de bu şeyi unutturmaya çalışıyorlar. Ama onlar birbirini de unuttuğunu sanmıyorum ben. Yani bir şeyler olacak, değişik bir şeyler olacak. Ben bugün söylüyorum burada canlı yayında. Önümüzdeki günler bakalım nelere gebe. Hep beraber göreceğiz ama çok ilginç bir şeyler olacak. Herkesi şaşırtan bence. İnşallah. Az kaldı. Şunu da okuyayım. O kıskanç arkadaşlardan uzak dur. Sizin Doğru. da işte etkili oldular. Bu Mert'in hatası, senin de hatandı. Bir çift yalnız Tabii. olmalı. Kimseyi dinlememeli. Arkadaşlar bazen çok zararlıdır. Bunu iyi düşün ve Mert'le de bunu konuş. İlginç bir görüş. İlginç bir görüş. Onur Akay çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben tabii bir Afra'ya yakın ulaşabildiğim kaynaklar çok fazla ama Poyraz Yosmoğlu'na da artık ulaşıyorum yavaş yavaş. Çok farklı yerlerden. Onun yakın çevresi de inanmıyor bu ilişkiye. Maalesef. Evet. İnanmıyor. Poyraz'ın yakın çevresi inanmıyor. Peki, Evet. çarpıcıydı. Çok teşekkür ediyorum. 70 dakikayı geçtik yayında. Bu bir rekor. Geçtik mi? Onlara Evet, çok özlemişim ben de sizleri Bilal abicim. İnterneti keşke baştan kapatsaydım. Biraz herkese sıkıntı verdik. Çok özür diliyorum. Güzel bir akşam diliyorum. Sizlerle olmak çok güzeldi. Artık ben bu konunun üzerinde daha ciddi, daha farklı duracağım. Biraz bazı gerçekleri ortaya çıkaracağım inşallah. Haftaya çarşambaya kadar çalışıp geliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgiler. Sevgilerimle. Sağ ol. Lidya biz teşekkür ederiz. Lidya da teşekkür mesajını iletti hem sana hem bana. Çok teşekkür ederim. Fransa'dan özel abonem ve tüm abonelerime bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Güzel Türkiye'min çeşitli köşelerinden ve dünyanın çeşitli köşelerinden konuşacağımız başka konular da vardı ama Onur Akay'a doymak mümkün değil. Süre yetmedi. Haberlerin çoğu konuşamadık. Olsun. Yarın Arzu'yla yayında olacağız inşallah. Arzu Altıntaş'la saat 18'de görüşmek üzere arkadaşlar. Onurcuğum öpüldün. Sevgilerimle iyi akşamlar. İyi akşamlar.